Bir düşünsenize, bir zamanlar dünyanın en görkemli yapılarından biri, hani şu antik dünyanın 7 harikasından biri olan o yapı, bugün gittiğinizde sizi ne karşılıyor biliyor musunuz? Tarlanın ortasında duran işte bu tek bir sütun. İşte bu akıl almaz zıtlık, bu bölümün merkezindeki soruyu da beraberinde getiriyor. Evet, o anıtın bugünkü hali tam olarak bu. Bakın, şu tek sütuna bir bakın. Bir zamanlar burayı dolduran o devasa mabedin ihtişamını hayal etmek bile ne kadar zor, değil mi? İşte bu boşluk aslında dev bir gizemi saklıyor. Ve işte o milyon dolarlık soru da bu. O devasa tapınak nereye kayboldu? Yani buhar olup uçmadı ya. Peki ne oldu? Gelin bu işin derinine inelim çünkü cevap sandığınızdan çok daha enteresan. Aslında tek bir suçlu aramayın, bu tapınağın tek bir katili yok. Bu, adeta 1000 parçada gelen bir sonun hikayesi. Yani tek bir gecede yaşanmış bir felaket değil, yüzyıllara yayılan bir dizi olay, ihmal ve en önemlisi bir tür geri dönüşümle yavaş yavaş ortadan kayboldu. Şimdi gelin bu süreci adım adım bir inceleyelim. Ama her şeyden önce durup bir soralım. Bu tapınağı harika yapan neydi? Çünkü bu sadece bir tapınak değildi, resmen bir mühendislik ve sanat şaheseriydi. Mimari olarak buna dipteral deniyor. Ne demek bu? Etrafının tek değil, tam 2 sıra sütunla çevrili olması demek. Gözünüzde canlandırın, yaklaşık 127 tane devasa mermer sütun. Bu yapıya gerçekten inanılmaz bir ölçek ve görkem katıyordu. Sadece büyüklüğüyle değil, işçiliğiyle de görenleri kendine hayran bırakıyordu. Ve işte en akıl almaz mühendislik detayı. Bu devasa yapıyı sağlam bir kayaya değil, tam tersine bir bataklığa inşa ettiler. Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ama antik yazar Plinus'a göre bu bir hata değildi, aksine dahice bir plandı. Temelin altına sıkıştırılmış kömür ve yunkosları sererek deprem şoklarını emen bir çeşit antik sismik izolatör yaratmışlardı. Şimdi gelelim tapınağın başına gelen ilk büyük felakete. Onu yok edenin adını tarihe yazdıran o meşhur kundaklamaya. Milattan önce 356'da Herostratos diye biri tarihe geçmenin en karanlık yolunu seçip tapınağı ateşe veriyor. Efsaneye göre bu tam da Büyük İskender'in doğduğu gece oluyor. Yıllar sonra İskender şehre geldiğinde tapınağı yeniden inşa etmeyi teklif ediyor ama Efesliler onu o kadar diplomatik bir dille reddediyor ki bu hem onların gururunu koruyor hem de kendi harikalarını kendi imkanlarıyla eskisinden daha da görkemli bir şekilde yeniden yapmalarını sağlıyor. Ama ne yangın ne de başka bir şey. Tapınağın asıl sonunu getiren tek bir dramatik olay değil, sırtını dayadığı şehrin yani Efes'in yavaş yavaş ölümüydü. Bu hikayede böyle şiirsel bir döngü var. Tapınağı depremlerden korumak için seçilen o bataklık zemin, yani su, yüzyıllar sonra şehrin ve dolayısıyla tapınağın da sonunu getiren şey olacaktı. Şöyle bir domino etkisi düşünün. Efes'in can damarı olan liman, nehrin getirdiği alüvyonlarla dolmaya başlıyor. Deniz çekiliyor, ticaret gemileri artık yanaşamıyor. Şehir ekonomik gücünü kaybedince bu devasa tapınağın bakımını yapacak para da iradede kalmıyor. Üstüne bir de depremler ve got akınları eklenince tapınak yavaş yavaş terk edilmiş bir deve dönüşüyor. Ve işte tapınağın kaybolmasının asıl fiziksel nedeni. Devşirme, yani spoliation. Antik dünyada bu çok normal bir şeydi. Terk edilmiş görkemli bir yapı, dev bir bedava yapı marketi demekti. Yani Artemis Tapınağı aslında yok olmadı, söküldü. Mermerleri, sütunları, temellerindeki taşlar hepsi daha sonraki yapılar için hazır malzeme olarak görüldü. Mesela hemen yakındaki Aziz Yuhanna Bazilikası'nın inşasında Artemis'in taşlarının da kullanıldığı düşünülüyor. Bir pagan tapınağı, bir Hristiyan bazilikasının yapı taşı oluyordu. Tapınak, kendisinden sonra gelen şehrin dokusuna karışıyordu. Tapınak o kadar güzel sökülüp dağıtılmıştı ki, yüzyıllar sonra yeri tamamen unutuldu. Bataklığın altında kaldı. Onu tekrar bulmak tam bir dedektiflik hikayesine dönüştü. İngiliz arkeolog J.T. Wood bu işe adeta kafayı takmıştı. Yıllarını antik metinleri deşifre ederek geçirdi. Tapınağa giden kutsal yolu tarif eden yazıtları bir harita gibi okudu, rotayı takip etti ve yolun bittiğini düşündüğü bataklık alanda kazmaya başladı. Yıllarca süren çamurlu, umutsuz kazıların ardından 1869'da nihayet o kaybı harikanın temellerine ulaştı. Tamam, tapınağı bulduk, güzel. Peki ya içindeki en büyük gizem, yani Tanrıçanın kendisi?
O meşhur Artemis heykelinin o garip görünüşü, bugün bile akademisyenler arasında hararetli bir tartışma konusu. Heykelin göğsündeki o ünlü yumrular gerçekten de onlarca meme mi? Bu en popüler yorum, hani şu bereket tanrıçası imajıyla örtüşen. Ama bir de çok ciddi bir arkeolojik teori var ki o bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki, o gördükleriniz meme değil, tapınakta kurban edilen boğaların testislerinden yapılmış bir kolye olabilir. Bu teoriye göre bunlar doğurganlıktan çok erkeklik gücünü ve ritüel sunularını sembolize ediyor. Yani karşımıza çok memeli bir ana tanrıça mı var, yoksa gücünü kurban ritüellerinden alan bir kült figürü mü? İşte bu tartışma hala sürüyor. Hadi o zaman öğrendiklerimizle birkaç yaygın efsaneyi hızlıca çürüterek toparlayalım. Birinci mit, tapınak bir gecede yok oldu. Gerçek şu ki, hayır. Bu tek bir dramatik olay değil. Kundaklama, depremler, akınlar ve en sonunda taşlarının sökülmesiyle yüzyıllara yayılan bir çöküştü. İkinci mit, tapınak yerin altında sapasağlam bir şekilde keşfedilmeyi bekliyor. Bu da ne yazık ki doğru değil. Geriye kalanlar sadece o bataklık zemindeki temel izleri ve etrafa dağılmış sayısız parçadan ibaret. Bir bütün olarak asla bulunamadı. Ve son mit, Artemis heykeli kesinlikle çok memeliydi. Az önce gördüğümüz gibi bu sadece popüler bir yorum. Kurban edilmiş boğa testisleri gibi alternatif sembolik teoriler de en az onun kadar güçlü ve arkeolojik kanıtlarla destekleniyor. Yani kesin bir cevabımız yok. Sonuç olarak bu ifade aslında her şeyi özetliyor. Artemis tapınağı kaybolmadı, adeta söküldü, dağıldı ve dönüştü. Taşları başka binalara hayat verdi. Hafızasıysa efsanelerde yaşamaya devam etti. Bugün o tarlada duran tek bir sütun aslında bir yokluğun değil, büyük bir dönüşümün anıtı. O boşluk çözülmeyi bekleyen bir harita gibi. Peki bir sonraki bölümde J.T. Wood'un bu haritayı nasıl okuduğunu ve kayıp tapınağı nasıl bulduğunu adım adım izlemeye ne dersiniz?